Merhaba, yeni bir Türkçe indikatör anlatımında daha beraberiz. Bugün sizlere uzun süredir anlatımı üzerinde çalıştığım, çok yaygın olarak kullanılan Bollinger Bandlarını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle belirtmek isterim ki bu video serisi birbirine bağlı bilgiler içermektedir. Yani anlam bütünlüğü açısından karışık değil de sırasıyla takip etmenizi öneririm. Bir indikatörü gerçekten etkili kullanabilmek için onun hesaplanış yöntemini, formülünü, mantığını, fiyat hareketlerine karşı ne şekilde tepki verebileceğini iyi bilmemiz gerekir. Bu videodaki anlatımın amacı tam olarak bu saydıklarımı gerçekleştirmek aslında. İyi seyirler dilerim. Başlıyoruz Bollinger Bandlarına. İlk videomuzda indikatörün kullanımı ve hesaplanış mantığı üzerinde duracağım. Bollinger Bandları ile ilgili ön bilgilerle başlayalım. Geliştirici John Bollinger tarafından 80'li yıllarda piyasaya sunuldu. Ne gösteriyor? Bize volatiliteyi, yani tam olarak fiyatlardaki oynaklığı gösteriyor. Bunu ölçen bantlar aslında. Yaygın kullanım amacı fiyatlardaki dönüş noktalarını belirlemek ve volatilite bazlı analiz yapmak. Çıkış noktası ise fiyatların bu önemli normal dağılıma göre belirli bir standart sapma aralığında kalması. Yani bu aslında mantığını da oluşturuyor indikatörün. Peki nedir bu normal dağılım? Normal dağılım üniversitede istatistik derslerinde gösterilen, yani birçok kez karşımıza çıkabilen bir grafik aslında. Bu Fisher transformun da ana mantığını oluşturuyordu. Normal dağılıma göre hesap yapma hep teknik analizcilerin arzusu dahilindedir. John Bollinger bunu özellikle hacim indikatörleriyle birleştirip değişik bir şekilde karşımıza sunmuş. Normal dağılım eğrisi, burada gördüğünüz gibi aslında çan eğrisi diye bildiğimiz sistem. Verilerin standart sapmaya göre dağılımlarını gösteren bir eğri. Burada verilerin %68'in, bakın burası tam ortası, ortalama gibi düşünün, %68'inin bir standart sapma aralığında olduğunu görüyoruz. 1 ve eksi 1 şu anlama geliyor: ortalamadan bir standart sapma geri, ortalamadan bir standart sapma ileri. Yaklaşık %95'inin de iki standart sapma aralığında ortalamaya göre sağda ve solda olduğunu ya da yukarıda ve aşağıda olduğunu görebiliyorsunuz. 3 standart sapmada bu verilerin neredeyse %99.7'sini, neredeyse tamamını içeren bir standart sapma. Bu dağılım grafiği çok önemli çünkü ana çıkış mantığı Bollinger bandının burası. Peki gerçekte durum ne? Yani bu bir kabul, biliyorsunuz, bu bir teori ve bu teoriye göre bahsettiğim az önceki oranlar geçerli. Fakat piyasalar bu ideal koşullardaki gibi davranmaz. Bu nedenle fiyat barlarının yaklaşık %88 ile 90'ı arasında kalan bölüm Bollinger bandlarının içerisindedir. Yani geri kalan %10 civarı bir bölüm bantların dışına taşmış olan hareketlerdir. O yüzden o yaklaşık %95 demiştik az önce Bollinger bantlarının iki standart sapma aralığındaki bölgeye. Fakat piyasa gerçekte yaklaşık %88-90, 90 gibi düşünürsek %10 gibi bir bölüm dışarıda kalır, taşma olur. Hatta bu yaklaşık %5'i yukarıda, %5'i de aşağıda gibi düşünelim. Hatta yükseliş trendinde bir hissedeyken veya herhangi bir yatırım aracındayken %8-9 gibi bir kısmı üst bantta yaşanırken geriye kalan %1'lik, %2'lik bir kısımda alt bantta bir taşma olarak görülür. Bazen de hiç görülmez. Tersi durum düşüş trendinde de geçerlidir. Yani düşüş trendinde yaklaşık %8-9 gibi alt bandın altına taşma görülebilirken sadece %1-2 gibi bir şey üst bandın dışına taşma olarak görülür düşüş trendinde. Evet, bahsettiğimiz gibi Bollinger bandlarının en önemli noktası normal dağılım. Normal dağılımında ana mantığı hesaplanış şekli standart sapma hesabıyla yapılıyor. Peki nedir bu standart sapma? Standart sapmanın mantığını bilmemiz lazım ki bunu daha iyi bir anlayabilelim. Standart sapma, verilerin ortalamaya olan uzaklıklarının kareleri toplamının veri sayısına bölünerek karekökünün alınması işlemidir. Bu yolla elde edilen değerdir. Bu şu an size çok karışık gelmiş olabilir fakat adım adım izlersek, yani basit bir örnek vermek istedim. Gördüğünüz gibi sağ tarafta. Burada elimizde veriler var. 10, 12, 14, 16, 18, 20 gibi. Toplam 6 tane veri var elimizde. Bu verileri toplayıp basit ortalamasını alıyoruz. Yani
Topladık 90 oldu. 96'ya böldük. Verilerin ortalaması 15. Her birinin ortalamaya olan uzaklıklarını buluyoruz. Yani 15'ten tek tek tüm verileri çıkartıp karelerini alıyoruz. Ve bunları birbirleriyle topluyoruz standart sapma hesabında. Çıkan cevabı, karelerin toplamını tekrar veri sayısına bölüyoruz. Ve en son, yani bu veri sayısına bölmemiş hali, yani burada gördüğünüz 1167 olan haline biz varyans diyoruz. Bunun karekökünü aldığınızda ise standart sapma ortaya çıkıyor. Peki standart sapmayı biraz daha açalım. Tamam, hesaplanış şekli bu. Verilerin ortalamaya uzaklıklarının kareleri toplamını veri sayısına bölüyorsunuz ve karekökünü alıyorsunuz. Bir örnekle daha böyle kafamızda şekillendirmek istiyorum standart sapmayı. Evet, karşımızda 2 tane basketbol oyuncusu var ve siz takımınıza bunlardan birini transfer etmek istiyorsunuz diyelim. Sol tarafta Hido'yu görüyoruz, sağ tarafta da Memo'yu görüyoruz. Onların yaptıkları, biz tabii ki çok daha fazla maç yapıyorlar ama 10 maçlık istatistiklere göre bu standart sapmayı hesaplayalım ve buna göre nasıl değerlendirebileceğimizi bu basketbolcuları düşünelim. Şimdi ilk olarak ana mantığı şöyle söyleyelim. Standart sapma sizin ortalamadan sapma miktarınızdır. Yani ne kadar çok ortalamadan ileri geri, yukarı aşağı saptığınızla alakalı bir hesaplamadır. Standart sapma hesabını yaparken tüm verileri öncelikle toplar ve ortalamasını buluruz. Bakın iki basketbolcumuz da Memo'da, Hido'da 150 sayı atmış toplam 10 maçta ve ortalamaları 15. Fakat biraz daha detaya inersek, bakın şu turuncu, kırmızıya yakın turuncu çizgi ortalamayı gösteriyor. İkisinin de ortalaması 15 gördüğünüz gibi. Ama Hidayet'in attığı basket sayıları ortalamaya genel olarak çok daha yakın. Yani ortalamaya fazla, ortalamadan sapmamış. Bunu görüyoruz. Ama Memo'ya baktığımızda bir maç 5 sayı atarken bir maç 30 sayı atabiliyor. Bir maç 2 sayı atarken bir maç 33 sayı, yani 15 ortalamaya uzak değerler alabiliyor. Biz buradan ilk etapta şu yorumu yapabiliriz. Hido standarttan az sapıyor. Ya aslında daha istikrarlı. Memo ise standarttan çok sapıyor. Ve istikrar çok fazla yok. Yani eğer siz mesela bir basket takımının yöneticisiyseniz size her maç Hido neredeyse 15 sayıya yakın atar ve bu size bir artı olarak hanenize yazılır. Ama Memo'nun o maçta ne yapacağı belli olmaz. İşte standart sapmayla Bollinger Bandlarını John Bollinger bu şekilde belirlemiş. Standart sapması Hido'nun 3,5 çıkmış. Memo'nun standart sapması 10,4 çıkmış. Yani bu şu anlama geliyor. Hido çok daha az ortalamanın dışına sapıyor. Peki bunu Bollinger bandlarıyla ifade etmek istesek nasıl bir şey olacaktı? Görüyorsunuz, Hido standarttan çok fazla sapmadığı için Bollinger bandları ortalama, bu 20 günlük ortalamadır. Bollinger bandları Hidayet'in çok daha dar gelecek Memo'ya göre. Memo'nun şimdi Bollinger bandlarına bakalım. Memo'nun daha böyle inişli çıkışlı bir grafik, ortalamadan daha fazla sapan bir grafik izlediği için, kapanış değerleri olarak bu piyasa fiyatlamasında geçerli. Memo'nun Bollinger bandları daha geniş ve inişli çıkışlı gördüğünüz gibi. Yani özetleyecek olursak fiyatın ortalama değerden çok fazla uzaklaşması, Bollinger bandlarının kalınlaşmasına, genişlemesine, ortalamaya yakın değerlerde seyretmesi de Bollinger bandlarının daralmasına sebep oluyor. Buradan çıkaracağımız ilk yorum bu. Evet, bantların grafiksel görünümü şu an karşımızda. Matrix ekranındayız. Ulusal yüz endeksimizin grafiği var. Burada bakarsanız önemli nokta, Bollinger bandlarında orta band 20 barlık hareketli ortalama, basit hareketli ortalama. Bollinger bunu 20 olarak belirlemiş. Hatta şunu söylüyor, 20 tabii ki bütün verileri anlamaya ve ölçmeye yeterli bir sayı değil. Fakat 20 bunun için piyasa koşullarında daha önce denediği çalışmalarda en ideal çıkanı. Ve iki standart sapma, yani bizim hesapladığımız, az önce gösterdiğimiz hesabını, standart sapmanın 2 katını ekliyor orta banda ve 2 katını çıkarıyor. Üst band 20 barlık sabit basit hareketli ortalama artı 2 tane standart sapma demek. Alt band da aynı şekilde 20 barlık
hareketli ortalamadan 2 standart sapma çıkmış hali. Aslında tam orta band ikisinin ortalaması diye de düşünebiliriz. Ve bu hareketli ortalamamız bizim 20 barlık. Gördüğünüz gibi verilerin çoğunluğu da bu Bollinger Bandlarının içinde. Burada yükseliş trendinde daha çok yukarı taşmaları, işte düşüş trendinde de daha çok aşağıya taşmaları görebiliyoruz. İlk bölümün sonuna geldik. Şimdi ikinci video ile devam etmek istiyorum. İkinci videomuzda bantların daralması ve genişlemesi üzerinde duracağız. Bunu anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.